Sanayi devriminde makineler fabrikalara girdiğinde risk altındaki grup mavi yakaydı. Tezgahın başındaki işçi dedi ki, makine benim işimi alacak. Ama makine onu işsiz bırakmadı. Onu daha verimli yaptı. Bazıları yükseldi, bazıları eğlendi. Ama sistem tamamen çökmedi. Çünkü insanlar maaş almaya devam etti. Maaş alan insan tüketti. Tüketim sürdü, döngü döndü. Şimdi yeni bir devrim yaşıyoruz. Ama bu sefer fabrika zemininde değil, plaza katlarında. Ve risk altındaki grup beyaz yaka. 5 yıl sonra beyaz yaka kalacak mı? Kalacak. Ama herkes değil. Çünkü mesele artık AI kullanabiliyor musun değil. Mesele şu. Sen artı AI kombinasyonu şirkete diğerlerinden dramatik biçimde daha mı karlı? Bir şirkette 1000 beyaz yaka olduğunu düşünün. Herkes AI öğrendi. Herkes verimli. Herkes hızlı. Üst yönetim veriye bakıyor. Verimlilik %70 artmış. Karar geliyor. Demek ki artık 1000 kişiye değil, 100 kişiye ihtiyacımız var. Bir gecede değil belki. Ama 1000'den 100'e, 900 kişi açıkta. Kimse kötü değildi. Kimse başarısız da değildi. Sadece artık gerekli değillerdi. Ve modern ekonomide gereklilik en acımasız filtredir. Peki o 900 kişi ne yapacak? Başka şirketlere başvuracak. Ama orada da aynı optimizasyon var. Diyelim ki 900 kişi iş arıyor. Belki 90'ı adapte olur. Belki 40'ı yeni alan bulur. Belki 20'si gerçekten sıçrama yapar. Geriye kalan büyük çoğunluk geliri düşer. Daha güvencesiz çalışır. Parçalı gelirle yaşamayı öğrenir. Şimdi asıl mesele burada başlıyor. Kapitalizmin küçük ama kritik bir dengesi var. Şirketler üretir, insanlar çalışır, kazandıkları parayla tüketir. Eğer 900 kişinin geliri dramatik biçimde azalırsa, bu sadece onların kişisel sorunu olmaz. Tüketim azalır. Şimdi büyük bir elektronik markasını düşünün. Ya da küresel bir tekstil devini. Ya da otomotiv üreticisini. Bu markalar doğrudan işsiz kalanlara maaş vermez. Ama satışları kime yapıyor? Maaş alan milyonlarca çalışana. Eğer geniş bir beyaz yaka kitlesi alım gücünü kaybederse, o telefon daha az satılır. O kıyafet daha az alınır. O araç daha geç değiştirilir. Satış düşer, üretim düşer, yeni optimizasyon başlar. Domino etkisi. Şirketler kimseye yardım etmez. Ama sistem ayakta kalmak için geniş bir tüketici kitlesine ihtiyaç duyar. Bu yüzden son yıllarda evrensel temel gelir gibi kavramlar konuşuluyor. Romantik olduğu için değil, talep dengesi için. Çünkü geniş kitle dışarıda kalırsa talep düşer. Talep düşerse büyüme yavaşlar. Optimizasyon kısa vadede kar getirir. Ama uzun vadede tüketici tabanını inceltirse sistem kendi hızına çarpar. Black Mirror burada başlıyor. Sistem seni kovmayabilir. Ama seni daha küçük bir ekonomik role iter. Daha az kazanırsın, daha az harcarsın. Ama üretim devam eder. Daha dar bir çemberde. En sert gerçek şu. AI herkesin işini almayacak. Ama en iyi 10 kişiyi 900 kişinin yaptığı işi yapabilir hale getirecek. Ve sistem soracak. Geri kalan 890'a gerçekten ihtiyacım var mı? Bu soru zalim değil, rasyonel. Ama rasyonel kararların toplam sosyal etkisi her zaman dengeli olmaz. 5 yıl sonra beyaz yaka bitecek mi? Hayır. Ama kalın orta tabaka incelir. En üst segment güçlenir, en alt segment genişler. Orta sınıf ise daralır. Ve orta sınıf daralırsa tüketim psikolojisi değişir. Çünkü orta sınıf ekonominin motorudur. Asıl risk AI değil. Asıl risk optimizasyon hızının toplumun adaptasyon hızını aşması. Eğer teknoloji 1000'den 100'e inebiliyorsa ama ekonomi 900 kişiyi absorbe edemiyorsa işte orada kırılma başlar. 5 yıl sonra AI ne kadar güçlü diye sorulmayacak. Soru şu olacak. Bu güç geniş kitleyi sistemin içinde tutabiliyor mu?
Çünkü üretmek yetmez. Tüketecek insan gerekir. Ve eğer 900 kişi sistemin kenarındaysa 100 kişinin verimliliği tek başına ekonomiyi ayakta tutmaz. Sanayi devrimi kol gücünü azalttı ama tüketiciyi yok etmedi. Bu devrim zihinsel emeği optimize ediyor. Eğer zihinsel emek dramatik biçimde daralırsa denge yeniden yazılmak zorunda kalacak. Black Mirror kurgu olabilir ama optimizasyon gerçek. Ve optimizasyonun tek sorusu vardır. Daha az insanla daha çok üretmek mümkün mü? Ama asıl soru şu olmalı. Daha az insanla üretilen şeyi kim satın alacak?